Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri Mayıs ayı tüfe verisi yıllık bazda %5, aylık bazda ise %0,7 artış gösterirken fiyatlarda oynaklık yaşanmazken enflasyonun geçici olacağı görüşü ağır basıyor. NATO zirvesinde yapılacak olan Erdoğan-Biden öncesi Türk varlıklardaki pozitif seyrini sürdürürken döviz kurundaki seyrin devam etmesini bekliyorum. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim kurda 8,50 ve 8,55 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,35 ve 8,28 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit bıraktı. Pandemi için uygulamaya konulan acil durum paketinin ise Mart 2022'ye kadar devam edeceğini açıkladılar. Türk varlıklarının değer kazanımı NATO görüşmesinde yaşanan problemlerin çözüleceği beklentisiyle devam ederken Euro bölgesi yıllık %1,3 daralırken çeyreklik bazda daralma ise %0,3 olarak gerçekleşti. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,32 ve 10,40 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,20 ve 10,05 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri Mayıs ayı tüfe verisi beklentilerin hemen üzerinde yıllık bazda %5 ve aylık bazda %0,3 olarak gerçekleşti. Fiyatlarda çok oynaklık olmazken enflasyonun geçici olacağı beklentisi de yayılmaya devam ediyor. Avrupa ekonomisi 2021 yılında yıllık 1,3, çeyreklik bazda ise 0,3 oranında daralırken Dünya Bankası büyüme tahminlerini revize ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021 yılında %6,8, Avrupa ekonomisinin ise %4,2 büyüyeceği beklentisini koruyor. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,22 ve 1,2215 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 1,2165 ve 1,2140 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise OPEC 2021 yılı küresel petrol talebi beklentilerini değiştirmeyerek 5,95 milyon varil olarak korurken Mayıs ayından itibaren Suudi Arabistan ve İran'da petrol üretiminde artış görülürken Amerika Birleşik Devletleri haftalık ham petrol stokları 2,1 milyon varil
azalış gösterdi. İran'ın yaptırımların kalkmasıyla birlikte İran bir ay içerisinde üretimini eski seviyeye getirebileceğini ve 3 ay içerisinde ise tam kapasitede çalışabileceğini tekrarladı. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 73,10 ve 73,65 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 71,60 ve 70,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.